Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Tarifini ilk defa burada izleyeceğiniz muhteşem bir ezme salata tarifi paylaştım. O kadar çok lezzetli oluyor ki tadanlar eminim her zaman yapacak ve misafirlerinize de mutlaka bu lezzeti tattırmanızı rica ediyorum. Denediğiniz zaman eminim çok beğeneceksiniz. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirimlerinizi açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Tarifim için bir tane patlıcan kullanacağım. Patlıcanları bu şekilde ince ince doğruyorum. Ne kadar çok ince olursa o kadar lezzetli olacaktır. Patlıcanların kabuklarını soydum. Çok az bıraktım. Veya tamamı kabuksuz da olabilir. Hatta ilk defa yapan izleyicilerim için tamamen kabuksuz yapmasını tavsiye ediyorum. Patlıcanları bu şekilde ince ince doğradım. Ne kadar çok küçük küp küp olursa o kadar lezzetli olacaktır. Patlıcanlar çok fazla kararmasın diye eğer evinizde limon varsa birkaç damla limon sıktım. Bir tane de patates kullandım. Yine patatesleri de küçük küçük küp küp doğrayacağım. Ne kadar çok küçük doğrarsanız o kadar lezzetli olacaktır. Bir adet kapya biber kullandım. Kapya biberleri küçük küçük doğruyorum. Bir tane yeşil biber kullandım. Yeşil biberleri de küçük küçük doğruyorum. Bir tane havuç kullanıyorum. Bu şekilde yine küp küp doğruyorum. Bir miktar maydanoz kullanacağım. Maydanozları da yine küçük küçük doğruyorum. Ve son olarak geriye ceviz kaldı. Cevizleri de bu şekilde küçük küçük doğruyorum. Bıçakla doğrarsanız daha iyi olacaktır. Lezzetini kaybetmeyecektir. İsterseniz tabii ki de robottan da çekebilirsiniz ama mutlaka küçük küçük olması gerekiyor. Bir tavaya bir su bardağından bir parmak eksik ayçiçek yağı alıp şimdi hemen kızmasını bekliyorum. İyice kızdıktan sonra peş peşe sebzeleri kızartmaya başlayacağım. Öncelikle patatesleri kızartacağım. Görmüş olduğunuz gibi patateslerin hepsini birden vermiyorum. Yavaş yavaş veriyorum ki yağ hemen soğumasın diye. Ve diğer elimle de karıştırıyorum ki birbirine yapışmasın, çok fazla yağ çekmesin diye. Patatesleri kızarttım. Hemen bir peçetenin üstüne alacağım. Ardından da diğer sebzeleri peş peşe kızartmaya devam edeceğim.
Yeşil biber ve kırmızı biberi birlikte kızartabilirsiniz. Hemen birden az önceki gibi tavaya almıyorum. Yavaş yavaş veriyorum ve diğer taraftan da karıştırmaya devam ediyorum. Kızarttığım zaman hemen yine bir peçetenin üstüne alacağım. Havuçları kızartıyorum. Bu arada ocağın en büyük gözünde en yüksek ateşte bu kızartma işlemini yapıyorum. Bu önemlidir yağ çekmemesi için. Ve cevizlerini ilave ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi küçük küçük doğradım. Ben toplamda 2 avuç kadar ceviz kullandım. İsterseniz bir avuç da kullanabilirsiniz. Tamamen isteğe bağlıdır. Ve artık en önemli püf noktasına geldik. Bu salatanın olmazsa olmazı nar ekşisidir. Hemen nar ekşisini ilave ediyorum. Tuzunu ilave edip hemen karıştırıyorum. Bir miktar daha nar ekşisi ilave ettim. Gerçekten de çok lezzetli bir salata oldu. Sürekli yapmış olduğum salatalardan bir tanesidir. Misafirlerim için hazırlıyorum ben. Eminim sizler de denediğiniz zaman çok beğeneceksiniz. Misafirlerinize mutlaka tattırmanızı rica ediyorum. Eminim hepsi çok beğenecektir. Yaklaşık 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yaptım ve şimdi baharatlarını ilave ediyorum. Baharatlar damak zevkinize göre olacak ama çok fazla yoğun baharat olmayacak. Çok az çay kaşığının ucuyla baharat kullandım. Kullanmış olduğum baharatları hemen söylemek istiyorum. Çay kaşığının ucuyla zerdeçal, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber ve isot kullandım yine çay kaşığının ucuyla. Tarifime ve lezzetine çok güveniyorum. Şüphesiz sizler de çok beğeneceksiniz ve her zaman yapacağınız bir tarif olacaktır. Gerçekten de misafirleriniz de çok beğenecek, davet sofralarına da çok yakışacaktır. Evet, servis tabaklarını aldım. Şu anda yarısını görüyorsunuz. Bir yarısı kadar daha var tabakta. Aynı zamanda bereketli bir salatadır. Şöyle hemen yakından göstermek istiyorum.
Gerçekten de muhteşem oldu. Nar ekşisi bu salatanın olmazsa olmazıdır. Çok az miktarda baharat kullandık ve gerçekten de çok lezzetli oldu. Bu salataya soğan ve sarımsak girmiyor. Tabii ki de denemek isteyen izleyicilerim olursa da soğan ve sarımsak çok az miktarda kullanabilir. Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.